Merhaba balıklar. 2026 yılı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2026 yılı sizin için içsel dönüşüm, kimlik ve rutinlerde yenilenme temalarını öne çıkaracak bir yıl olacak. Gökyüzü size diyor ki kendi iç sesinize kulak verin, bilinçaltınızı temizleyin ve yaşamınızın yönünü sezgilerle belirleyin. Bu yıl hem içsel hem de dışsal alanlarda farkındalık ve derin dönüşüm ön planda olacak. Plüto 2026 boyunca Kova burcunda sizin 12. evinizde olacak. Yani bilinçaltı, ruhsal dönüşüm ve gizli meseleler alanında ilerliyor. Bu transit geçmişten gelen yükleri temizlemenizi ve ruhsal anlamda dönüşmenizi sağlayacak. Nisan'la Eylül arasında Plüto retroda olacak. Eski travmalar ve bilinçaltı kalıpları tekrar gündeme gelebilir. Her yüzleşme sizi daha güçlü, daha bilinçli ve ruhsal olarak olgunlaştıracaktır. Satürn 2026'ya Balık burcunda başlıyor. Birinci evinizde, yani kimlik, dışa vurum ve kişisel vizyon alanınızda etkili oluyor. 14 Şubat'tan itibaren de Koç burcuna geçecek ve ikinci evinizde maddi değerler, gelir, güven alanına kayıyor. Buralara ciddiyet ve sorumluluk getirecek. 21 Ocak'ta Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşum yapıyorlar. Bu kavuşum hem kimliğiniz hem de maddi alanlarınızda sorumluluk ve sezgiyi birleştirmenize sebep olacak. 17 Temmuz'da 2 Aralık arasında Satürn retroda olacak. Kimlik ve maddi güven alanlarınızı güçlendirmek için fırsatlar sunuyor. Uranüs ise 2026 başında Boğa burcunda retro olacak. 3. evinizde, yani iletişim ve kısa yolculuklar alanına hareket getiriyor. 16 Ocak'ta retrosu sona eriyor ve 25 Nisan'da da İkizler Burcu'na geri dönüyor 4. evinize. Bu transit ev ve aile alanında beklenmedik değişiklikler ve fırsatlar getirebilir. Yakın çevre, ev ve aile yaşamında sürprizler, esneklik ve yenilikler yaşanabilir. Jüpiter ise 2026'ya Yengeç Burcu'nda retro olarak başlıyor. 5. evinizde yaratıcılık, aşk ve hobiler alanında etkili oluyor. 6 Mart'ta ileri hareketine geçecek. Bu alandaki fırsatlar tekrar gündeme gelecek. 1 Temmuz'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçecek, 6. evinize, yani günlük iş, rutin, iş, sağlık alanına geliyor. 8 Aralık'ta da tekrar retro yapacak. Bu rutinler sağlık ve günlük işler konusunda gözden geçirme fırsatı sunuyor. Bu yıl hem yaratıcı hem de günlük yaşam alanlarında büyüme ve fırsatlar kazanmanız mümkün. Venüs'e baktığımızda Venüs 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Terazi burcunda retroda olacak. Venüs Terazi burcunun da yönetici gezegeni olduğundan güçlü bir retro bu. 8. evinizde üstelik, yani ortak kaynaklar, miras, finansal, duygusal ortaklıklar alanında etkili olacak. Geçmişten gelen ortaklıklar, finansal veya duygusal konular tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz, denge ve şifa bulmanız için ideal bir zaman. Merkür ise 3 kere retro yapacak bu 2026'da ve hepsi su burçlarında. 26 Şubat'la 21 Mart'ta Balık burcunda, sizin burcunuzda retroda olacak. Kimlik ve dışa vurum alanında gözden geçirme getirecek. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda geri harekette olacak. 5. evinizde yaratıcılık, aşk ve hobiler alanında revizyon getirecek. 23 Ekim'le 14 Kasım arasında da Akrep burcunda retroda olacak. 9. evinizde eğitim, vizyon ve yurt dışı planları üzerinde bir yeniden değerlendirme getirecek. Bu retrolar hem ruhsal hem zihinsel hem de duygusal olarak sizi güçlendirecek ve stratejik kararlar almanızı kolaylaştıracaktır. Ay düğümleri ise yılın ilk yarısında Balık Başak aksında sizin birinci ve 7. evlerinizi aktive ediyor. Benle biz dengesini kurmaya devam edeceksiniz. Yılın ilk yarısında kimlik ve ilişkiler alanında önemli karmalar ve fırsatlar getirecektir. 27 Temmuz'da ise ay düğümleri Kova Aslan aksına geçecek. 12-6 ev aksınızı etkiliyor.
Bilinçaltı ile rutin ve iş alanında denge kurmanız gerekecek. Hem içsel hem dışsal uyumu yakalamanız gereken bir senelik dönem başlıyor. Sevgili balıklar, 2026 yılı size ruhsal dönüşüm, kimlik ve fırsatları değerlendirme temalarını getirecek. Plüto 12. evde bilinçaltı ve ruhsal dönüşümünüzü sağlarken Satürn ve Neptün kimlik ve değerlerde disiplin getirecekler. Uranüs ise iletişimde ve ev ve aile ile ilgili konularda sürprizler ve yenilikler sunuyor. Jüpiter ise aşk hayatınızda, yaratıcı projelerinizde ve rutin yaşam alanlarınızda fırsatlar açacak. Venüs ve Merkür retroları ise ilişkiler, yaratıcılık ve vizyon alanlarında yeniden yapılandırma sağlıyor. 2026 sonunda hem ruhsal hem kişisel hem de günlük yaşam alanlarınızda güçlenmiş bir balık olarak yolunuza devam edeceksiniz. Gerçek güç içsel dönüşümden geçerken kimliğinizi ve ilişkilerinizi bilinçle yönetmekle gizlidir. 2026 sizin için bir ruhsal dönüşüm ve fırsatlar yılı olacak. Sezgilerinize güvenin, her deneyimden güç alın. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 derece 02 dakikada ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. 17 Şubat 2026 tarihinde Kova burcunda gerçekleşen bir güneş tutulması var. 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Bu 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olayı sizler için ruhsal bir yeniden doğuş, içsel arınma ve tamamlanma dönemi başlatıyor. Çünkü bu tutulma haritanızın 12. evinde yani bilinçaltı, geçmiş karmalar, kapanışlar ve ruhsal farkındalık alanında gerçekleşiyor. Bu enerji görünmeyeni görünür kılıyor, sanki perde aralanıyor ve siz uzun zamandır fark etmediğiniz içsel bir gerçeği nihayet görüyorsunuz. Tutulma size şunu fısıldıyor: bırakman gerekenleri bırak. Çünkü yeninin ışığı ancak boşlukta doğar. 12. evde gerçekleşen güneş tutulmaları genellikle bir tamamlanma döngüsünü temsil eder. Bu tutulma 18 yıllık bir içsel hikayenin son perdesi gibi. Bazı inançlar, alışkanlıklar, korkular veya bağımlılıklar bu dönemde yüzeye çıkabilir. Amaç sizi sarsmak değil, özgürleştirmektir. Kova burcundaki bu tutulma sizi artık geçmiş gölgesinde yaşamamaya davet ediyor. Geçmişte bastırdığınız duygular, unuttuğunuz yönler, hatta içsel özlemler yeniden hatırlanıyor. Uranüs'ün Boğa burcundan yaptığı kare açı bu farkındalığı ani bir içsel aydınlanmaya dönüştürebilir. Bir anda bir şeylerin farkına varabilir, yaşam yönünüzü tümüyle değiştirecek bir içsel uyanış yaşayabilirsiniz. Uranüs'ün mesajı açık, gerçek özgürlük önce zihninde başlar. Bu yüzden bu tutulma döneminde biraz yalnız kalmak, meditasyon yapmak, dua etmek, geçmişi anlamlandırmak ve sezgilerinize güvenmek çok önemli. 12. ev tutulması görünmeyenin alanıdır. Sizi durduran şeyler artık görünür olacak. Belki bilinçaltı korkuları, belki de kendinizi farkında olmadan sabote ettiğiniz alanlar. Ama bu tutulma aynı zamanda güçlü bir karmik temizlenme getiriyor. Yani geçmişte verdiğiniz çabaların karşılığında da bu dönemde gelmeye başlayacaktır. Bazı kapılar kapanacaktır ama bu kapanışlar sizi daha yüksek bir farkındalığa taşıyacaktır. Bu tutulma siz balıklar için ruhsal bir reset enerjisi. Sanki hayatınızın perde arkası yeniden yazılıyor. Sevgili balıklar, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki ay tutulması sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve denge temalarını derinden sarsıyor. Bu tutulma doğum haritanızın 7. evinde yani evlilik, iş ortaklıkları, açık düşmanlar ve insanlarla kurduğunuz bağlar alanında gerçekleşiyor.
Evren size diyor ki artık kimle, neden, ne kadar bağ kurduğuna dikkat et. Bu tutulma ilişkilerde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Gerçekle sahte, bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkı netleştiriyor. Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte 7. evinizde kavuşuyor. Bu geçmişten gelen ilişki kalıplarını, bitmemiş bağları ve eski ilişki döngülerini artık bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Belki bir ilişki tamamlanıyor, belki de uzun süredir süren bir dinamik artık anlamını yitiriyor. Ama bu kayıp değil, farkındalığın başlangıcı. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu 1. evinizde, evren size diyor ki artık kendin için yaşa. Bu denge artık ben mi biz mi sorusunun doğru cevabını bulmakta. Tutulma sizi başkaları üzerinden değil, kendi kimliğiniz üzerinden tanımlamaya çağırıyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith 10. evinizde, yani kariyer, toplumsal imaj ve hedefler alanında yer alıyor. Bu enerji ben kimim ve dünyaya nasıl görünüyorum sorusunu öne çıkaracak. Belki bir ilişki, kariyer yolunuzu etkiliyor. Belki toplum önünde verdiğiniz bir rol artık iç dünyanızla çelişiyor. Lilith burada diyor ki topluma değil, ruhuna sadık kal. Bu süreçte iş ve özel hayat arasında bir gerilim oluşabilir. Bir yandan birine, bir ilişkiye ya da bir ortaklığa bağlı hissedebilirsiniz. Öte yandan bireysel özgürlük ve arzunuz büyür. Tutulma size dengeyi sevgiyle kurmayı öğretecek. Ne tamamen teslim olmak ne de tamamen kopmak. Gerçek bağ özgürlükle birlikte var olur. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sizin için 6. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu hayatınızın ritmini, yönünü ve anlamını değiştirecek bir tutulma. Yani günlük yaşam, çalışma düzeni, sağlık, alışkanlıklar ve hizmet alanında güçlü bir yenilenme dönemi başlıyor. Bu tutulma size şunu fısıldıyor: artık ruhunuza uymayan hiçbir şeyi sürdürmeyin. Rutinler yeniden yazılacak bu dönemde. Aslan burcundaki Güneşle Ay'ın kavuşumu sizin için hem fiziksel hem ruhsal düzlemde bir yenilenmeyi başlatıyor. Hayatınızın düzeni, öncelikleriniz, hatta bedeninizle kurduğunuz ilişki bile değişiyor olabilir. Belki iş yaşamınızda köklü bir değişiklik olacak. Belki çalışma koşullarınızı, beslenmenizi, uyku düzeninizi tamamen yenileyeceksiniz. Ama her halükarda bu tutulma sizi daha sağlıklı, daha bilinçli, daha dengeli bir hayata çağırıyor. Evren diyor ki kendine hizmet etmeyen hiçbir alışkanlığı sürdürme. Artık başkalarına faydalı olabilmek için önce kendinizi toparlamanız, güçlendirmeniz ve ruhunuzu dinlendirmeniz gerekiyor. Bu esnada Aslan Burcu'nda Jüpiter ve Merkür kavuşumdalar. İş alanınızda büyük fırsatlar ve yaratıcı fikirler getiriyorlar. Bir proje, bir fikir ya da bir teklif sizi öne çıkarabilir ama asıl büyüme düşünce yapınızda yaşanacak. Zihninizle kalbiniz arasında yeni bir denge kuruyorsunuz. Artık sadece ne yapmalıyım değil, bunu neden yapıyorum sorusuna da cevap arıyorsunuz. Bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıt açı yapıyor. Bu da perde arkasındaki baskıları, gizli rekabetleri veya bastırılmış duyguları görünür hale getiriyor. Kimi balıklar için bu iş ortamında güç savaşları anlamına gelebilir. Kimileri içinse kendi içsel sabotajlarını fark etme dönemi olabilir. Plüto size diyor ki gerçek güç sessiz derinliktedir. Bu tutulmada kimsenin onayına ihtiyaç duymadan kendi gücünüzü hatırlayacaksınız. Sevgili balıklar, 28 Ağustos 2026'da kendi burcunuzda gerçekleşecek tam ay tutulması hayatınızda dev bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu sadece bir gökyüzü olayı değil, sizin için benliğin yeniden doğuşu. Bu tutulma artık kim olmak istiyorsunuz sorusunu kalbinizin tam ortasına bırakıyor. Hayatınızın bir perdesi kapanıyor ve siz artık aynı kişi olarak devam edemeyeceğinizi fark ediyorsunuz. Bu tutulma sizin hayatınızın merkezine yerleşiyor. Bir kapının kapanması, bir yenisinin açılması olabilir. Bırakmanız gerekenleri artık tutamayacaksınız. Çünkü evren sizi daha büyük bir vizyona hazırlıyor.
Şimdi sahnede siz varsınız, tüm gözler üzerinizde ama bu kez kalbinizle uyumlu bir kimlikle parlayacaksınız. Tutulma size diyor ki, artık eski siz yok, yeni siz, gerçek siz olarak doğuyor. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin birinci evinizde, yani benlik, kimlik, görünüm ve hayat yönü alanında gerçekleşiyor. Bu kişisel bir sıfırlanmadır. Bedeniniz, tarzınız, yaşam biçiminiz, ilişkileriniz hepsi dönüşümden geçiyor. Belki bir ilişki bitiyor, belki bir kariyer yön değiştiriyor, belki de içsel bir farkındalık sizi tamamen başka bir yola sokuyor. Bu tutulma artık kimsiniz sorusunun cevabını sizden ister. Ve bu cevabı sadece akılla değil, ruhunuzla vermeniz gerekir. Balık enerjisi burada diyor ki, bırakın kontrolü, akış sizi doğru yöne götürecek. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapıyor ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve aile içi dinamiklerde büyük bir zihinsel dönüşüm anlamına geliyor. Bir yandan ilişki içinde kim olduğunuzu tanımlamaya çalışıyorsunuz, diğer yandan Uranüs sizi özgürleşmeye çağırıyor. Bu enerji sizi ben ve biz arasında denge kurmaya zorluyor. Artık fedakarlık sınırını aşıyorsunuz. Evren bunu size gösterecek. Ama eğer içsel bütünlüğünüzü koruyabilirseniz bu tutulma sizi olağanüstü bir özgürlük noktasına taşır. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.